Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere mazot pompasının içini göstermek istiyorum. Mazot pompasının içinde neler var? Bu bildiğimiz endirekt enjeksiyon motorlu araçların mazot pompası. Starex TCI motorlar, Kia TCI motorlar, Volkswagen T4 1.9 2.4, Golf M2 2 M2 3 dizeller, 98-99 transitler, bazı Land Rover modelleri, o araçların mekanik pompası, hatta bunlarla MTD'yi de yapıyorlar. Yani tamamen mekanik enjeksiyon sistemli, beyinsiz bir şekilde TDI dönüşümler de yapıyorlar. Bu ben de çok fazla anlamıyorum, açık konuşayım. VE pompa diye geçiyor galiba. Bakın burada kodu var. Audi yüzüm pompası. Bunun LDR kapağı var üstte, böyle kubbe gibi. Onu kendi aracımın mazot pompasına uyarladık. Turboyla böyle dönüşümlü olarak güzel bir şekilde çalışsın diye. Mekanik pompa T4 2.5'lerde de böyle bir pompa var ama onların şu üst tarafı, içinde bobin var. Elektronik pompa olarak geçiyor ama tam elektronik değil tabii. Yarı elektronik bir şekilde. Tabii bunlarda mekanik olarak gaz kolu da var. Gaz tertibatı var. Yani şöyle üstte bir parça vardır. Şu üst kapağı. Şöyle düşünün. Gaz teli şöyle bir yere bağlıdır. Siz yay vardır burada. Gaza bastıkça bu kelebek buradan açılır. Eski sistemlerde böyle ama yeni sistemlerde daha çok bu TDI motorlarda böyle bir tertibat yoktur. Üstü tamamen bu şekildedir. Buraya bir soket geçer. Hatta bu sistemler, yani daha doğrusu TDI motorlardaki sistemler atmosferik Kangoo 1.9, onlar da epik pompa olarak geçiyor. Partnerlerde de var. Yarı elektronik pompa, benzer bir sistem. Ama Kangoo'larda bildiğim kadarıyla çok verimli değil. Bu pompalar boş pompa. Mazot pompasında, enjeksiyon sisteminde bu işin tekeli, bu işin piri boş olduğunu söyleyebilirim. En sorunsuz pompalar. Delpi de var ama boşlar daha randımanlı olmakta. Bu çıkış kısmı, bu tabii ki 5 silindirli bir araca ait olduğu için burada 5 tane çıkış var. Enjektörlere giden kısımlar. Bu şöyle pompanın arkasında olur zaten. Hatta şu somunlu kısım, ortadaki kısım da bu civatayı buradan söktüğünüz zaman buraya kompresör saati bağlayıp aracın sentesini, avansını oradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu da eleman oluyor arkadaşlar. Atmosferik motorlarda 8 milim oluyor. Turbo dizellerde 9-10 milim. Bu 9 ya da 10 milim olması lazım. Hatta bunun elemanını benim pompaya aktarmayı düşünüyorum. Öyle bir niyetim de var. Bu da stop müşürü. Stop müşürde arızalı olduğu zaman araç çalışmıyor. Öyle sıkıntılar oluyor. Buna doğrudan mesela geliyor. Artı geliyor kontaktan. Bu da immobilizer devresi. Bu da genellikle stop müşürünün böyle üstünde olur. Bozulduğu zaman arkadaşlar yolda kalabiliyorsunuz. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Genellikle bu stop müşürünün üstünde olur. Immobilizer devresi. Ve de eleman demiştim. Bu yüksek basınç sağlıyor. Yani enjektörlere yakıtı göndermek için bir parça. Bu da pompa kasnağı oluyor. Doğrudan şuraya geçmekte. Mazot pompasının kasnağı. Tabii ki kayış tahrikli bir sistemde çalışmakta. Aklıma gelenler şu içindeki malzemeler, yani bunun içinden çıkan artık tevzi makarası vesaire hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama bunun içinden çıkan malzemeler bu şekilde. Bu tarz pompalarda daha çok kırsal motorin kullanılması tavsiye edilmekte. Mekanik pompalarda, daha az streste çalışan pompalarda, bunlarda biraz daha kalın, yani o kırsal motorin dediğimiz, bildiğim kadarıyla tabii ki kükürt oranı biraz fazla ama biraz daha kalın bir yakıt ve şu elemanları yağlamak için daha sağlıklı, daha yeni nesil pompalarda elbette neler kullanılıyor? Eurodizel gibi yakıtlar kullanılıyor arkadaşlar. Bu da bazı motorlarda oluyor. Bu Audi pompasından çıkmıştı zaten. Soğuk
çalıştırma tertibatı. Bu doğrudan neye bağlı? Bakın şuradan soğutma sistemine bağlıdır. Arabayı çalıştırdığınız zaman, motor belli bir ısıya ulaştığı zaman şu mekanizma devreye girer ve kendini bırakır. Araç normal rölantide çalışır. Ama belli bir ısı değerine gelmedikten sonra biraz daha yüksek rölantide çalışır. O işe yaramakta soğuk başlanma tertibatı. O da gaz koluna vesaire bağlantılı bir parça. Bu videoda bunları sizlere anlatmak istedim. Son olarak arkadaşlar, bu pompada en pahalı malzemelerden biri de şu eleman. Bu bozulduğu zaman kaplama yapıyorlar. Bazı pompalarda krom kaplama olabiliyor. Yani örnek veriyorum, bir 20-30 bin kilometre ya da 50 bin kilometre sizi götürüyor ama bazı pompalarda çok randımanlı olmuyor. Değişmesi gerekiyor. Değiştiği zaman da yani komple şu eleman, ondan sonra içindeki şöyle contalar vesaire, bunların maliyeti 10 bin lirayı da bulabiliyor, 15 bin lirayı da bulabiliyor. O yüzden mazot pompasında dikkat edeceğiniz hususlar: çeyrek depo ile gezmeyin arkadaşlar ve bir depo yakıta özellikle söylüyorum, şöyle motor yağlarından 10-40 olabilir, 15-40 olabilir. Ortalama 100-150 gram, 200 gram kadar katmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sistemi yağlıyor, iyi oluyor, sağlıklı oluyor. Benden size bir tavsiye. Bu videoda bunu sizlerle paylaşmak istedim. YouTube'da baktım, böyle detaylı pek göremedim. İşin uzmanları olabilir. Tabii ben usta olmadığım için sadece bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla yanlışlarım olabilirse yorumlarda zaten düzeltirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.